Hiç kendinize sordunuz mu? Bugün giydiğiniz kıyafetten, aldığınız kararlara, hatta kurduğunuz hayallere kadar ne kadarı gerçekten size ait? Başkalarının onayını beklemek, kendi hayatınızın şoför koltuğuna hiç tanımadığınız insanları oturtmak demektir. Selam dostlar. Serimizin 7. videosuna, belki de en büyük özgürlük sınavımıza hoş geldiniz. Hiç kendinize sordunuz mu? Bugün giydiğiniz kıyafetten, aldığınız kararlara, hatta kurduğunuz hayallere kadar ne kadarı gerçekten size ait? Yoksa zihninizin bir köşesinde o meşhur jüri mi oturuyor? El alem ne der? Başkalarının onayını beklemek, kendi hayatınızın şoför koltuğuna hiç tanımadığınız insanları oturtmak demektir. Bugün bu görünmez zincirlere nasıl kıracağımızı ve dur diyeceğimizi Carl Jung'un persona kavramından Farabi'nin özgür irade anlayışına kadar uzanan bir köprü üzerinden konuşacağız. Hazırsanız başkalarının rüyasından kendi gerçekliğimize yürüyoruz. Carl Jung'un psikoloji dünyasına kazandırdığı harika bir kavram vardır. Persona. Persona aslında toplum içinde taktığımız maskelerdir. İş yerinde profesyonel, evde evlat, anne, baba, sosyal medyada mutlu maskesi takarız. Bu maskeler bir yere kadar gereklidir. Ancak sorun maskenin yüzümüze yapışmasıyla başlar. Başkaları bizi alkışlasın diye takındığımız bu tavırlar bir süre sonra gerçek benliğimizi boğmaya başlar. Jung der ki, dünya senin kim olduğunla ilgilenmez. Senin ona ne sunduğunla ilgilenir. Ben şunu fark ettim. Başkalarını memnun etmeye çalıştıkça kendimden uzaklaşıyordum. Maskeyi indirip ben buyum dediğimde bazı insanlar benden uzaklaştı. Ama hayatıma girenler gerçek beni sevenler oldu. Gerçek özgürlük reddedilmeyi göze aldığında başlar. Bob Proctor'ın çok sert ama bir o kadar da doğru bir sözü var. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü aslında sizi hiç ilgilendirmez. Bu kulağa biraz bencilce geliyor olabilir ama aslında muazzam bir sorumluluktur. Eğer hayatınıza başkalarının fikirlerine göre inşa ederseniz kumdan bir şato yapıyorsunuzdur. Çünkü o fikirler rüzgarla beraber sürekli değişir. Proctor bize kendi frekansımızda kalmayı öğütler. Eğer siz yapmak istediğiniz şeye tam bir inançla, imanla ve adanmışlıkla bağlıysanız dışarıdan gelen yapamazsın, saçmalama sesleri sadece birer gürültü olarak kalır. Ben değişmeye, dönüşmeye başladığımda en çok neden böyle şeyler yapıyorsun sorusuyla karşılaştım. Eğer onlara kulak verseydim bugün bu videoyu çekiyor olmazdım. Kendi onayınızı almayı öğrendiğinizde dünyanın onayı bir bonus gibi olur. O bir ihtiyaç olmaktan çıkar. Farabi'nin erdemli şehir teorisini hatırlayalım. O, şehri yöneten kişinin en büyük özelliğinin başkalarından etkilenmeyen, sadece hakikate ve akla odaklanan bir irade olduğunu söyler. Sizin vücudunuz ve zihniniz de küçük bir şehirdir. Bu şehri komşuların, akrabaların veya sosyal medya takipçilerinin yönetmesine izin mi vereceksiniz? Kendi erdemli şehrinizi kurmak, başkalarının yargılarından bağımsız bir ahlak ve duruş geliştirmektir. Joe Dispenza'nın da dediği gibi çevrenizdeki insanlar sizin eski halinizi severler. Çünkü o haliniz onlar için tahmin edilebilir. Siz değişmeye, zincirleri kırmaya başladığınızda sizi durdurmaya çalışabilirler. Bu onların kötü olmasından değil, sizin yeni ışığınızın onların karanlığını aydınlatmasından. Işığınızdan özür dilemeyin. Dostlar, bugün size bir ödev. Kimse izlemiyor olsaydı, kimse sizi yargılamayacak olsaydı, bugün neyi farklı yapardınız? Hangi kararı alırdınız? O kararı bulun.
ve küçük de olsa bir adım atın. Hayat, başkalarının beklentilerini karşılamak için harcanamayacak kadar kıymetli ve değerli. Ben zincirlerimi kırdığımda dünya başıma yıkılmadı. Aksine çok daha ferah bir gökyüzüyle karşılaştım. Siz de bugün o el alem jürisini zihninizden kovun ve kendi sesinizi dinleyin. Yorumlarda şunu paylaşın. Bugüne kadar başkalarının ne der diye yapmadığınız ama aslında kalbinizin derinliklerinde yatan o ülke nedir? Gelin o zincirleri beraber esnetelim. Kanala abone olun ve kendiniz olma cesaretini gösterin. 8. videoda zaman yönetimi ve odaklanmanın aslında bir ruhsal disiplin olduğunu konuşacağız. Önceki videoları izlemeyi unutmayın.